Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugün yine deneyeceğimiz yeni ürünler var. Coşkun abinin bize getirdiği ürünlerden. Deneyeyim diye gönderdiği bana bir işte getirdiği gönderdiği biraz ağız alışkanlığı olmuş. Alet var. Dova Primo 2. Bunu deneyeceğiz. Ufak tefek bilgiler edindim internetten. Onları da beraber konuşacağız. Dova Primo 2 ile olarak. Tıraş sonrası benim kendi favorim Pro Razo Beyaz. Biliyorsunuz. Onun üstüne de şöyle güzel bir aftershave kolonya getirdi bana. Özcan Bey kolonyası yazıyor. No 2 Extreme Secret diye bir versiyonuymuş. Kokusunu ben beğendim. O yüzden tıraş sonrasında kullanmak istiyorum. Şimdi videoyu durdurup hemen geliyorum. Geldim. Videoyu niye durdurdum? Ahşap çubuk dondurma çubuğumuzu aldık. Çünkü bugün şöyle bir şey var. Coşkun abi bana geldiğinde şöyle bir kap yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz üzerinde 6 tane böyle renk kategorisinde farklı sabunlar var. Şöyle içini göstereceğim size. Çok güzel duruyor sabunlar. Burada 6 tane sabun var. Şu renkleri de üstünde görüyorsunuz. Ben bugün bunların arasında renk olmayan bir tane var. Şurada köşede. Arefa Kentucky Bourbon olarak geçen bir sabun. Bunu deneyeceğim. Coşkun abi denemelisin dedi. Çok beğenmiş kendisi. Ve sabunun içeriğiyle ilgili bana bilgiler verdi. O bilgilerden de benim dikkatimi çeken var. İlk etapta kokusu ve ismi Arefa'nın bu sabunu Kentucky Bourbon diye geçiyor. Şu kadar aldım. Böyle yoğun güzel bir köpük elde edecek miyiz bakalım. Merak ediyorum. Krem kıvamında yumuşak bir kıvam var sabunun. Şu çok azıcık kaldığı için ben hepsini alıyorum. Diğer sabunlara bulaşmasın. Bir tıraş daha çıkar mı bundan? Çıkabilir aslında. Şöyle köşede dursun o zaman. Ben sonra bundan bir tıraş daha olurum. Ben tıraş ürünlerini ziyan etmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum, çocukluktan gelen bir alışkanlık. Bir gıda malzemesi de olsa, başka bir şey de olsa. Bunları ziyan etmenin ben evin, ortamın bereketini kaçıracağını düşünüyorum. Belki bu atıl bir inançtır ama bu şekilde yetiştiğimiz için böyle ben de vurdum duymazlık geliyor. Birinin üretimine saygısızlık olarak geliyor. O yüzden bu şekilde. Şimdi Kentucky Bourbon dedik. Şöyle hafiften ince bir Amerikan viskisi, bourbon kokusu var ama çok hafif bir andırıyor. Çok hafif. Belki de yani kendi kutusunda değil bu. Bir süredir bu kutuda ama var olan kokuyu ben beğendim. İsim yani bir viski aromalı bir sabunun nasıl olacağını merak etmiştim. Şimdi sabunla ilgili ben bir videoda Sinan abinin çektiğini gördüm. Şimdi Arefa Sos üretmiş bu sabunu. O da beğenmiş Sinan abi de. Yani sabunu beğenmiş Coşkun abi gibi. Bakalım biz de beğenecek miyiz? Sabunla diğer benim ilgimi çeken farklı bir nokta. Sinan abi demişti ki bunun içinde ayı yağı var. Ben şimdi içindeki bu ayı yağını orada gerçekten içinde ayı yağı var gibi algılamadım. Ben bunun içinde böyle deve dikeni gibi, keçi boynuzu gibi atıyorum bir bitki ama işte adını farklı bir aktarımdan almış gibi düşünmüştüm. Şöyle jileti takıyorum. Primo 2'ye. İçine koydum yeşil sabun lokumuzu. Kapatıyorum. Aleti inceleyeceğiz. Ben bir yandan bakıyorum size anlatırken zaten. Şöyle. Tamamdır. Ha, öyle bir şey olduğunu düşünmüştüm. Sonra Coşkun abi geldi bana. Dedi ki gerçekten bunun içinde ayı yağı var.
Ve ben de bu sabah araştırmamda gördüm ki bir talo yazıyor arkadaşlar. Bu arada fırçamız Mistura. Coşkun abinin merak ettiği bir fırçayı kullanmak istedim. Samuk Owners Club Mistura. Evet, sabunla ilgili içinde bir talo ayı yağı var. İçine sadece su yerine birayla suyla beraber bira kullanılmış. Bunun sebebi de işte o biranın içerisindeki şeker sabuna geçip köpüğün stabilitesini arttırsın. Biliyoruz biz zaten Arako'da, hatırlıyorsanız, gliserin kullanıyoruz. Bir damla içine atıyoruz. Sabun sönmesin diye. Bunlar da böyle bir taktiğe geçmişler. İşte bira haramdır mevzularına bence girmeyelim. Sonuçta bu yediğimiz içtiğimiz bir ürün değil. Yani kolonya da kullanıyoruz. Bütün alkollü içeceklerden daha fazla içinde alkol var. Yani içecek olsak muhteşem zararlı bir şey. Neyse, ayı yağı olayına geri döneceğim bu arada. İçinde şii yağı ve mango yağı varmış. Tıraş sonrasında cildin kurumasını engellemek için bunu koymuşlar. Evet, başka lanolin ve kaolin yağı. Kaolin kil diye bir şey varmış. Jilletin yüzdeki kaygan takılmadan akmasını sağlamak için, yani yine bir nebze kayganlık arttırıcı ürünler. İşte ayı yağı olayına geri dönmek istiyorum ben çünkü ilgi çekici. Şimdi biz daha önce normal taloğlu kullandığımız ürünlerde, hani o ürünlerin işte gıda üretiminde kullanılan çiftlik hayvanlarının üretildiğini biliyoruz. Şimdi ben de bir açıkçası konuyu araştırmak istedim. Ya bu ayı yağı koymak nereden akıllarına gelmiş? Nerede? Hani ayıları yiyorlar mı? Veya başka bir şey için mi kullanıyorlar? Şimdi durumun çıkış noktası şu. Arefasop Ukrayna'nın şeyde bir sabun markası. Benim bugün yaptığım araştırmada ben bunu gördüm. Ve diyor ki şimdi bu Ukrayna ve Kuzey Avrupa ülkelerinde işte ayıların popülasyonunu kontrol etmek için, demek ki o hayvanlar için elverişli üreyebilecekleri, kontrolsüz bir şekilde üreyebilecekleri bir ortam mevcut. Bu sevindirici bir şey. Bu popülasyonu kontrol altına almak için devlet kontrolünde avlanmalar yapılıyormuş. Yani devlet bunu kontrol ediyormuş. Geleneksel de bir durummuş bu arada yıllardır. Sabunun kıvamı ilk etapta güzel, kokuyu güzel veriyor arkadaşlar. Sevdim ben. Yani daha komple bütün sabunu çözmemiş olmama rağmen bayağı dolgun bir köpük. Evet, şöyle içine birkaç damla su attım. Biliyorsunuz artizan sabunlar suyu kaldırır. O yüzden korkmadan içine gönderiyorum. Şimdi ne dedik? Avlanma. Geleneksel avlanma yöntemlerinde işte ayıların avlanmasının ana sebebi gıda yine arkadaşlar. Ayı eti sebebiyle ve postu sebebiyle. Şimdi bu hayvanların iç yağları, tavuk, yani iç yağları ya atık olarak kullanılıyor ya da yan üretimlerde kullanılıyor. Bunlar mesela neymiş? Mesela ayı yağının başka kullanıldığı bir yer daha var. O bölgede işte tıbbi malzemelerde, tıbbi ürünlerde kullanılıyormuş. Mesela eklem ağrılarına iyi gelen ilaçlar, soğuk algınlığını geçirici ilaçlarda o ayı yağı kullanıyor ve bu yüzden bu yağ işte tıbbi seviyede saflaştırılarak satılıyor. Sabun satıcılarına da böyle bir durum söz konusuymuş. Ayrıca bugün işte Abdülhamit Tütüneken, biliyorsunuzdur, geleneksel tıraş kulübü sayfasında da var. Forumda da mevcut kendisi. Onun da bana dediği, hani o herhalde muhtemelen Artvinli, o bölgelerde de ayı yağı bel ağrısını geçirmek için kullanılan bir
ürünmüş. Evet, anlatacağım başka bir şey var mı bu durumla ilgili? Peki bu ayıya diğer bildiğimiz bizim talova göre ne farkı var? Bu konuyu yani neden ayıya, neden inek işte dana, koyun değil de bu hayvanın talovu. Şimdi bu hayvanın yağı oleik asit bakımından zengin olduğu belirtilmiş. Yapay zeka bize böyle söylemiş ve bu oleik asit kayganlığı nem dengesini ve köpük yapısını zenginleştiriyormuş sabunu. Öyle de bir sistem mevcutmuş. O yüzden yani kullanılıyor. Şu sabun ise bayağı bir su aktardım. O hala çok yoğun. Yani mistura bile içinde yumuşacık kaldı diyebilirim. Çok bir iki damla daha hemen. Çok zorlamayacağım. Şu bugün Dove Primo 2 kullanacağız. Bu alet günlük tıraşa ve yeni başlayanlara uygun bir alet. Çok yoğun köpük. Belki de aleti tıkayabilir bilmiyoruz yani. Kullanmadık da o yüzden temkinli gitmek istiyorum ya. Evet, sabunun koku notaları ile ilgili söyleyeceklerim. Üst notalar diyor portakal ve bergamot. Orta notalar karanfil ve gece orkidesi. Alt notalarda meşe fıçısı kokusu varmış ve misk ile paçuli varmış. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Yoğun, güzel, kaymak gibi bir köpük çıktı üründen. Evet, yüzümüzü şöyle ılık güzel bir suyla yumuşattık. Evet, başlıyoruz. Ürünün şu an Türkiye'de alışveriş yaptığımız herhangi bir satıcıda mevcut değil. İşte Avrupa'daysanız kendi sitesi var ürünün. Oradan satıyorlar. Hatta Sinan abi yakın zamanda bu firmayla beraber üzerinde Türk amblemleri olan bir sabun daha çıkarttı. Onlara işte Zeybek diye onu da biliyoruz geçen videolarda. Onu da videosunu çekti. Bu sabun üzerinde konuşacağız bugün. Onda da ayya var galiba Zeybek'te de. Hani onu biliyoruz. Ve Atatürk'ün sevdiği kokular odaklanılmış. Bence güzel bir enstantane olmuş. İşte bu sabunla gerçekten o fıçı kokusunu alıyorsunuz hafiften. O viskinin içindeki. Güzel olmuş. Diyebilirim koku açısından. Değişik olmuş. Farklı kokular bazen güzel geliyor. Bazen bazı kokular iyi gelmiyor da. Hani tabii bu da cesaret işi yani. Böyle bir kokuyu ortaya atıyorsunuz. Ekol olmayan bir kokuyu. Ve beğeniliyor. Beğenilirse büyük bir katkı aslında bu aroma. Ama tabii beğenilmezse de bütün emek heba oluyor. O yüzden cesarettir yani bütün firmalar açısından yeni kokular ortaya koymak özel bir durumdur diye düşünüyorum ben. Sabunun yüzdeki ilk hissiyatı fena değil arkadaşlar. Bir artizan sabun kalitesi veriyor yani. Kaliteli güzel bir köpük aldık yani. Yine bir krem şanti havası var. Evet, ben köpüğü gerçekten beğendim.
Yani çok fazla sabun gurmesi olmamakla beraber kullandığım iyi köpüklerden birisi bu. Diyebilirim. Çok çabuk kıvam aldığını da söyleyebilirim. Evet, bakalım tıraş performansı nasıl olacak arkadaşım. Şu noktadan itibaren Dovo Primo 2'ye geçiyoruz. Şimdi Dovo Primo 2 ile ilgili hem tıraş olalım hem de bilgilerini aktaralım. Ne demiştik? Bu alet yeni başlayanlar için ve günlük tıraşta konfor arayanlar için uygun. Şöyle alt tablayı ben şöyle yaklaştıracak olursam biraz Gillette Kingsley'e benzetiyorum. Alt tablo, yani zaten üst tablo genelde aletlerin benzer, bu tarz aletlerin. Aletin dengesini beğendim. Aletin etkinliği ile ilgili araştırma yaparken aletin bıçak açıklığının gap'inin 0.60-0.65 milim olduğunu öğrendim ve bu bende şöyle bir soru işareti yarattı. İşte Merkür 34C'de 65'in üstünde, R89 da aynı şekilde. Bu sefer ben yapay zeka sordum ki bu alet yani onlardan daha mı baydı? Yapay zeka dedi ki bana hayır. Bu arada sabunun kayganlığı güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Yastıklaması yerinde. Biliyorsunuz ben bıyıklarda çok çalışmıyorum. Çalışmam lazım ama tembellik ediyorum. Tembellik ettiğimde içinde oralarda düzgün bir yöntem geliştiremedim. Az çalışılmış bıyıkta. Ben bıyıklar da biraz serttir. Gayet alet ve sabun uyumu güzel. Dedim ki var damla, dedi ki hayır. Çünkü exposure diye bir şey var. Jilet çıkıntısı. Şimdi biz gap'i nasıl biliyoruz? Şu alt tablayla jiletin arasındaki boşluğa biz gap diyoruz. Yani tıraşçılar olarak böyle öğrendik. Bu jilet açıklığı durumu, bir de jilet çıkıntısı var. Onu hemen yıkayıp göstereyim. Şu üst kapağın köşesiyle şu alt tablonun köşesi kısmı arasında doğrusal bir çizgi çekildiğinde o çizginin dışında kalıyorsa jilet pozitif exposure oluyor. Pozitif jilet çıkıntısı oluyor. Aynı hizada kalıyorsa nötr oluyor. İçeride kalıyorsa negatif oluyor. Bu pozitif exposure durumda, yani diğer saydığımız 34 cevhere 89'a göre jilet çıkıntısı durumu biraz daha etkin olduğu için, yani daha fazla olduğu için o aletlere konforu koruyarak daha etkin bir tıraş verdiğini söylüyor. Yani asla daha mild değil, daha agresif. Zaten şöyle gap aralığı yüksek olursa tıraşın etkinliği artar arkadaşlar. Daha az perdede daha yakın tıraş olursunuz. İşte uzun sakallı agresiflik düzeyi yine tıraş etkinliğine etki eder ve jileti hissetmeye etki eder. Exposure da bu işe yarıyor. Bununla ilgili de bir şeyler okumuştum.
zamanında sabunun kayganlığı güzel. Hani kullandığım belki en kaygan sabun mu? Onu bilemem. İlk tıraşımda anlayamam. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kaygan bir sabun. Ve ben şuna da hani şöyle bir şeyle çıkardım. Yani bu sabun yüzü tıraşa iyi hazırlıyor. Yani ikinci kullanımda olan bir jilet Seven vardı elimizde. Bıyıkta ve boyun altında gayet rahat gidiyoruz. Tabi bu sabunla ilgili daha kesin net şeyler söylemek için o farklı agresifliklerde aletlerle denemek gerekir. O zaman daha kesin görüşlerimiz olur. Elimizde bir tur daha var ileride, yine bir gün deneriz yani. Kentucky Bourbon'u ben koku olarak çok beğendim. Şöyle yüzde asla bir kuruluk hissiyatı yok. Kayganlık da bence güzel, yani kabul edilebilir seviyede iyi bir kayganlığı var sabahın. Evet, yüzümüz kontrol. Alet dediğimiz gibi bu hani pozitif jilet çıkıntısı her ne kadar R89 ve 34C'ye göre fazla olsa da günlük tıraşa uygun bir alet. Mild bir alet. Yani çok büyük bir alamet farikası R89'dan olmayabilir. Ama bu da demek değildir ki bu alet tercih edilemeyen bir alet, tercih edilebilir bir alet arkadaşlar. Ya biliyorsunuz, ben 34C'yi de severim. R89'u da severim. Rex Ambassador'u da severim. Katana'yı da severim. Yani günlük tıraşa uygun bir alet alıyorsanız, Dova Primo 2'yi gözünüz kesiyorsa alır, sıkıntısız bir şekilde kullanırsınız, bence güzel bir alet. Fiyatını bilmiyorum ne kadardır, nedir ne değildir. Alet krom kaplama bir alet. Yapıldığı maddeyi araştırmadım. Yani zamak mıdır, işte başka bir şey midir? Ha, alüminyum değil. Alüminyum aletler biraz daha hafif oluyor biliyorsunuz. O hafiflik yok. Evet. Kentucky Bourbon'un yüzdeki hissiyatı, nemlilik hissiyatı güzel arkadaşlar. Ben sevdim. Evet, paralel bir kayganlık da mevcut. Ama sabun Türkiye'de satılmıyor. Kendi sitesi var.
Belki bir gün ülkemizde sabun getiren satıcılar var. Onlar da getirir. Bundan bilemiyorum. Primo 2 ile söyleyebileceğim. Primo 2 ile ilgili söyleyebileceğim bir şey daha var. Şimdi de Primo 1 var. İki alet de kafa yapısı olarak birbiriyle çok benziyorlar. Arada ne gibi fark var? Sadece sap farkı var arkadaşlar. Aynı kafaya sahip 3 parça aletler, ikisi de onda daha mikron ve derin, işte tutuşa odaklı bir sapı olduğu söyleniyor. Sonrasında böyle yine estetik, güzel, dengeli bir alet çıkarmışlar farklı bir sapla. Yani iki alet arasındaki fark sadece sap farkı arkadaşlar. Primo 1 ile Primo 2 arasında. Özellikle böyle yavaş yavaş tıraş oluyorum ki sabun kabarcıklanacak mı, kuruyacak mı? Ona bakayım. Yani şu an için herhangi bir kuruma söz konusu değil arkadaşlar sabunda. Gayet güzel. Kutudaki sabun da gayet güzel. Ya kutudaki diyorum. Tastaki köpük de gayet güzel. Evet, üçüncü perdeye gidelim bakalım. Şöyle hafif bir karıştıralım tastaki köpüğü. Hem fırçamızın içine emilsin. Şöyle. Hem de tazelensin. Buradaki bütün köpüğü kullanacağız. Dediğim gibi sabun çabuk coştu yani. Çok uğraştırmadı bizi. Belki fırçanın da bir faydası vardır. Evet. Üçüncü perde üzerinde böyle ben de bu Mistura'nın ikinci ya da artık kıvamı geldi. Hiç de yüzü yormuyor. Çok özel bir hal aldı ilk zamanlar. Biraz zorlanıyorduk Mistura'yı kullanırken ama şu anda gayet iyi durumda yani. Evet arkadaşlar, köpük güzel yani. Bu sabunu ben beğendim diyebilirim. Üçüncü perdede. Tabii şu da var yani, ilk defa kullanıyorum ben de bu ürünü. Bayağı da uğraşıyorum, oynuyorum sabunla. Bunun da etkisi vardır ama normalde üçüncü perdede şu performansla olamıyoruz her sabunla. Şu performans güzel bir artizan sabun performansı. Kokusunu ben seviyorum. Ben dediğim gibi ülkede satış yok ama aklınızda bulunsun, yurt dışınıza çıkanlarınız olur. Orada görür, almak ister.
Öyle kafada bir iyidir. Yine 30 dakikayı bulduk. Sabunu anlatalım, aleti anlatalım derken evet, pozitif exposure birazcık tersten çekişlerde belli oluyor. O 34C'nin bize verdiğinden daha çok jileti hissettiriyor. Ben 34C'nin çekişlerini severim tersten. Her zamanı gelince Rokka'yı da çekiyoruz tersten ama zevkler ve renkler arkadaşlar. Evet, yüzümüzdeki tıraş gayet iyi. Millet de gayet iyi. Yani şu an yüzümde bir Sterling sabundaki gibi nemli bir hissiyat söz konusu. Evet, tıraşımız sona erdi. Şöyle bakalım, bir unutma bir şey var mı? Yok gibi. Aynen. Tıraşımız sona erdi arkadaşlar. Ben yüzümü yıkayacağım. Sonrasında bu iki ürünü uygulayacağım. Videoyu kısa kesmek adına bugün böyle bir şey yapalım. 32 dakika oldu çünkü. Bence güzel bir tıraş oldu. Yüzümdeki nemlilik gayet iyi. Herhangi bir kuruluk hissiyatı yok. Ürünleri beğendim ben. Aleti de, sabunu da. Bugünlük de videomuz böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.